Karışık kalibrasyon ayarları, saatler süren uzun baskılar ve insanı 3D yazıcıdan soğutan teknik detaylar. Eğer teknolojiyi seviyorum ama ayar yapmakla da uğraşmak istemiyorum diyorsan bu video tam sana göre. Bugün bu videoda 3D baskıya en zahmetsiz nasıl girilir ve bunu yaparken Bambolab P1S neden bu kadar kullanışlı ve en mantıklı tercihler arasında, bu videoda bunu anlamış olacağız. Hem de gerçek kullanım testleriyle birlikte. Merhaba, ben Hasan. Uzun bir süredir Bambolab P1S yazıcısının combo modelini kullanıyorum ve bu süre zarfında gerçekten bu yazıcı akıllı mı? 3D baskı yapanların işini kolaylaştırıyor mu? Bunları kendim deneyimleyip test edip bunları size aktaracağım. Tüm artılarını, eksilerini ve bana göre artı, bana göre eksi yönlerini de sizlere bu videoda aktaracağım. Bu video tamamen kendi kullanıcı deneyimim ve tecrübelerime dayanarak hazırlanmıştır. Herhangi bir sponsorluk asla içermemektedir. Özellikle daha önceki yazıcım Creality Ender 3 S1 Pro modeline göre bu yazıcıya geçtiğimde gerçekten nelerin bana kolaylık getirdiğini teker teker anlatacağım. O zaman bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlar kısmında da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için bu dediklerimi yapmanız çok ama çok önemli. Ben de kendi teknolojik cihazlarımı ve sizin merak ettiğiniz teknolojik cihazları kullanarak, deneyimleyerek size önerilerde bulunabilirim. O zaman 3D yazıcıları incelemesine hadi gelin yakından bakalım. Önce çok kısa genel bir çerçeve çizelim. Artık 3D yazıcılar bir hobi ürünü olmaktan çıktı. Evinde kendi satın alacağı parçaları basan kişiler var. İçerik üreticileri var veya kendi anahtarlık küçük atölye üretenler bile var yani. Ama burada kritik bir ayrım var. Bazı 3D yazıcı modelleri sana özgürlük sunar ve bütün ayarlarını tamamen sana bırakır. Bazı 3D yazıcıları ise seni biraz kısıtlar ama bunun sonucunda stabilizasyon ve hız kazandırır. Bambolab P1S ise kesinlikle ikinci grupta yer alıyor. P1S'in temel mantığı aslında şu: sen modelini seç, gerisini bana bırak. Yani yazıcıyı satın aldıktan sonra kutudan çıkarıyorsun, kurulumunu yapıyorsun, baskıya veriyorsun, yazıcı senin için her şeyi ayarlayıp baskıyı direkt almaya başlıyor. Yani üzerinde aslında hiçbir detaylı ayar yapmana gerek kalmıyor. Tablo kalibrasyonu otomatik, akış tamamen otomatik, işte akış, rezonans, dengeleme hepsi arka planda otomatik olarak yapılıyor. Bu özellik 3D yazıcı işine yeni başlayanlar için inanılmaz kolaylık sağlıyor. Bu noktada kısa bir parantez açmak istiyorum. Çünkü 3D yazıcı dediğimizde çok geniş bir çerçevede bakıyoruz aslında. Fakat bu 3D yazıcılar 3 farklı modelden oluşuyor aslında. Ev kullanıcıları için en yaygın tercih edilen yazıcı modeli FDM yazıcılardır ve bizim Bambolab P1S de bu sınıfta. Eritilmiş plastiği katman katman dökerek çalışıyor. Hem fiyat hem ev kullanımı açısından en mantıklı yazıcı tercihi olabilir. SLA yazıcılar ise reçine ile çalışıyor. Hem fiyat olarak daha pahalı hem de ev kullanımı için bence uygun değil ve kullanımı çok zahmetli. Fakat eğer model üretmek istiyorsanız kesinlikle bir SLA yazıcı tercih etmelisiniz. Çünkü oldukça detaylı baskılar alabiliyorsunuz. SLS tarafı ise tamamen endüstriyel üretimler için tasarlanmış durumda. Yani bir SLS yazıcı evde kullanmanız aslında mümkün bile değil. Birçok kişinin ilk tercihi zaten FDM yazıcıları oluyor. Çünkü herkes evinde veya küçük atölyesinde kullanıyor. FDM yazıcıların en üst segmentlerinden birisi de zaten Bambolab P1S serisi. Şimdi P1S'in tasarımına bakalım. Minimal, sade ve güçlü bir tasarıma sahip. Özellikle kapalı kasa olması büyük avantaj sağlıyor. Çünkü kapalı kasa demek ABS, ASA, PETG gibi farklı filament cinslerinde basabiliyor anlamına geliyor. Tablası ise mıknatıslı ve tamamen esnek bir yapıya sahip. Baskı bittikten sonra tablayı tamamen kaldırıp biraz böyle büktüğünüzde o baskı direkt olarak zaten kalkmış oluyor. Yapışmama veya çok yapışma gibi sinir bozucu durumlarla daha önce hiç karşılaşmadım veya çok az karşılaştım. O da tamamen benden kaynaklı. Yani tablayı, o yüzeyi düzgün bir şekilde temizlemediğiniz veya elinizle çok yapıştığınız zaman, çok böyle ellediğiniz zaman parmak izleriniz kaldığı için tabii ki yapışmama sorunları meydana geliyor. Düzgün temizlik yaparsanız asla yapışmama sorunu yaşamıyorsunuz. Ön tarafında ise ufak bir ekran bulunuyor. Ben aslında bu ufak ekranı daha önce hiç kullanmadım. Bu ekranda yapabildiğiniz şeyler işte filamenti yükleyip çıkartabiliyorsunuz. Kalibrasyonu başlatabiliyorsunuz veya baskınızı tamamen bu ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi ben daha önce hiç ekrana bakarak baskı süresini takip etmedim. Ya bilgisayarımdan bakıyorum ya da telefonun mobil uygulamasında baskının ne kadar sürede biteceğini oradan anlık olarak takip edebiliyorum. Çünkü zaten asıl olay yazılım tarafında. Bambu Studio bu yazıcının en güçlü taraflarından birisi. Modelini seçiyorsun, yazılımın içerisine aktarıyorsun. Filamenti seçiyorsun, kaliteni seçiyorsun ve direkt olarak yazdır dediğinde yazıcı senin için hiçbir ayar yapmadan zaten yazdırabiliyor. Hemen
Hemen araya gidip bir de örnek vereyim. Zaten videoda bahsedeceğim. AMS modülü almadan da renkli baskı yapabilmeniz için böyle tasarımlara ihtiyacınız var. Buradan ben yazıcının modelini seçiyorum P1S olarak. Buradan Pinky var, Brain var. Mesela ben öncelikle Brain'i basacağım. Open in Bamboo Studio diyorum. Zaten geliştirici bütün ayarları yaptığı için bize çok fazla bir ayar kalmıyor. Burada bakın adamlar bütün renkleri ayarlamış. Siz geldiniz buraya, örnek vermek gerekirse öncelikle bu kafa kısmına basacağım. Buradan rengi görüyorsunuz zaten. Benim mesela bir renk sizde takılı olmuş olacak. Buradan rengi seçiyorum. Rengi seçtim. Hiçbir ayar yapmama gerek bile yok başlangıç seviyesinde. Buradan dilimle diyorum. Burada sağ üst tarafta kaç saat süreceği ve ne kadar filament gideceğini bana zaten gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi kendisi otomatik olarak desteklerini de ayarladı. Buradan yazdır diyorum ve filamenti tekrar kontrol etmemi istiyor. Timelapse olsun mu, otomatik yatak, otomatik kalibrasyon yapsın diye soru soruyor. Buradan gönder dediğinizde kablosuz bir şekilde yazıcıya direkt olarak gönderebiliyorsunuz. Baskı için destek gerekiyorsa tek tuşla destekleri aktif edip anında destek oluşturabiliyorsun. Yani yeni başlayan birisi bile aynı gün çok rahat bir şekilde baskı alabilir. Ayrıca yazılım sayesinde Wi-Fi üzerinden stabil bağlantı kurabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınıza kablosuz dosya gönderimi yapabiliyorsunuz. Telefonunuzdan da anlık olarak kamerasında baskıyı takip edebiliyorsunuz. Yani evden çıkıp gittiğinizde baskı ne alemde diye kafanızda bir soru işareti kalmıyor. Çünkü telefonunuzdan çıkarıp baskıyı kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi ufaktan baskı kalitesine gelecek olursak aslında P1S hızlı olmasına rağmen kaliteden çok da ödün vermiyor. Katmanlar düzgün, yüzeyler temiz, detaylar net ve en önemlisi hızlı. Daha önce farklı model 3D yazıcı kullanan arkadaşlarımız varsa baskı sürelerinden zaten oldukça şikayet ederlerdi. Çünkü 19-20 saatlik baskılarda bu süre insanın ufak da olsa canını sıkabiliyor. Fakat P1S'te ben öyle bir sorunla şu ana kadar karşılaşmadım. Çünkü toplu baskılarda bile bu işi oldukça hızlı ve seri üretebiliyor. Şimdi yazıcının teknik özelliklerine bakacak olursak 256 mm baskı hacmi, 0.4 mm nozzle ve bunu tabii ki değiştirebiliyorsunuz. 300 dereceye kadar gelen nozzle sıcaklığı, otomatik kalibrasyon, filament sensörleri, elektrik kesildiğinde kaldığı yerden devam edebilme özelliği ki bence bu çok önemli bir özellik. Yani aslında bir yazıcıda olması gereken bütün özellikler mevcut. Peki hiç mi eksi yönü yok? Yani elbette var. Eğer modifiye seviyorsanız, üzerinde özelleştirme yapmak istiyorsanız Bambu Lab buna çok da fazla izin vermiyor. Çünkü harici satılan bazı materyaller var yazıcılara takılabilen, fakat artık Bambu Lab yazılım güvenliği için bu harici aparatları yazıcılarda kullanmanıza izin vermiyor. Ayrıca fiyat olarak da bazı giriş seviye yazıcıların fiyatları biraz daha pahalı kaçabiliyor. Ama bunun karşılığında ise zamandan kazanıyorsunuz, sinirlenmiyorsunuz ve anında baskı alabiliyorsunuz. Yani seri üretime geçebiliyorsunuz. Peki kimler için uygun? Yani eğer içerik üretiyorsanız, evde böyle küçük malzemeler basıyorsanız veya anahtarlık basıp satmak istiyorsanız, yani tak çalıştır mantığını seviyorsanız bu yazıcı tamamen sizin için tasarlanmış durumda. Fakat ben ayda bir baskı alırım diyorsanız bir yazıcıya bu kadar para vermenizi ben kesinlikle önermiyorum. Daha düşük modeller yani A1, A1 mini, A1 combo modellerini tercih edebilirsiniz. Ek olarak söylemem gereken bir şey daha var. Tabii ki ben videonun bu zamanına kadar daha önce söylemedim ama eğer renkli bir baskı almak istiyorsanız P1S'in combo modelini almalısınız. Yani AMS modülüyle birlikte satılan bu modelde 4 farklı rengi aynı anda basabiliyorsunuz. AMS modülünü eğer paranız yetmezse, çıkışmazsa P1S'i önce alıp AMS modülünü daha sonra alabiliyorsunuz. Yani kendiniz de sonrasında bunu takabiliyorsunuz. O yüzden ayrı ayrı da satın alabilirsiniz. Önce ben yazıcıyı öğreneyim sonra renkli baskıya geçeyim diyenler için de böyle bir özgürlük var yani. Toparlayacak olursak Bambu Lab P1S 3D yazıcı piyasasına girmek isteyenler, yani korkmadan girmek isteyenler için en uygun model diyebilirim. Uğraştırmıyor, sizi ayarlara boğmuyor ve direkt olarak kaliteli baskı alabiliyorsunuz. Ben zaten bu süreçte kullanmaya aktif olarak devam edeceğim. Beni Instagram'da ve TikTok'ta takip ediyorsanız zaten orada da 3D yazılarla ilgili videolar çekiyorum. Aldığım baskıları zaten şu arkamda da görüyorsunuz. Bunların hepsini ben Bambu Lab yazıcıdan aldım. AMS modülüyle de yazdırabilirsiniz veya renklerle ben renk değişimi yapmak istemiyorum derseniz de bir ürünü zaten şu anda ekranda gördüğünüz gibi farklı renklerde alıp daha sonra yapıştırabilirsiniz. Fakat bu şu anda arkamda gördüğünüz bütün üretilen bu figürlerin tamamı Bambu Lab P1S yazıcıdan çıktı ve tamamı sorunsuz bir şekilde çıktı. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Instagram ve TikTok'tan dikey içeriklerimi de takip edebilirsiniz. Beni oradan da takip ederek destek olabilirsiniz. Yorumlarda 3D yazıcıyla ilgili kafanıza takılan bir sorun varsa ben de bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Satın almak isteyen
isteyenler varsa bütçesine göre gerekse yönlendirebilirim. Yönlendirme yapabilirim. Filament tercih edecekseniz filament yönlendirmesi yapabilirim. Yani kafanıza takılan her şeyi yorumlar kısmında veya Instagram'dan bana sorabilirsiniz. O zaman bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.